Şu an elindeki telefon sana bakmıyor. Ama bir sonraki telefon bakacak. Şaka yapmıyorum ve kesinlikle abartmıyorum. Son 5 yıla dönüp bir bakalım isterseniz. Ne gördük? Hep aynı dikdörtgen cam parçalar. Abi bu sene işlemci %15 hızlanmış diyenler. Bak bu sene kameralar biraz daha büyümüş diyenler mi dersin? Peki sonuç? Sonuç koca bir sıkıntı. Hepimiz aynı cam plakalara hapsolduk. Teknoloji dünyası bir süredir güvenli sularda yüzüyor. Kimse risk almıyor. Apple, Samsung, diğerleri hepsi bir önceki yılın ürününü alıp cilalayıp önümüze sürüyor. Ama Honor akıllı telefon sektöründe yıllardır gördüğümüz o sıkıcı megapiksel yarışını söküp çöpe attı. Kamera artık sabit değil. Kamera artık camın arkasında. O karanlık adada hapsolmuş değil. Çünkü bu kamera artık fiziksel olarak hareket edebiliyor. Ve karşınızda Honor Robot Phone ne gibi şeyler sunuyor? Bizleri nasıl bir inovasyona doğru sürüklüyor? Hazırsak başlayalım. Şimdi ilk şoku atlattıysak sakin kafayla bir bakalım. Honor Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye ileride böyle bir şey yaparız diyen sıradan bir render videosuyla çıkmadı. Arka tarafta 3 eksenli motorlu bir robotik kamera sistemi olan kanlı canlı çalışan bir prototip gösterdi. Bu gördüğümüz sistem klasik OIS yani optik imaj sabitleyicisi değil. Bu yazılım ve görüntüyü kırpan elektronik sabitleme ACE hiç de değil. Bu bildiğin mekanik olan hareket eden kendi omurgası olan bir kafa. Tıpkı Wall-E gibi. Yukarıya bakıyor, aşağı iniyor. Sağa dönüyor, sola yatıyor ve senin için kadrajı ayarlıyor. Bu bildiğiniz telefon üzerine yerleştirilmiş bir gimbal. Olayın sırrı sadece mikro motorların varlığında gizli değil. İşin içinde One Device AI yani cihaz içi yapay zeka giriyor. Bakın sistem seni sadece görmüyor, seni algılıyor. Gelişmiş yapay zeka destekli obje takibi sayesinde yüzünü tanıyor. Vücut dilini okuyor. Sen sağa kaydığında kamerada seninle sağa dönüyor. Sen eğildiğinde o da eğiliyor. Kadrajdan çıkmana kelimenin tam anlamıyla izin vermiyor. Telefonu masada sabit duruyor ama kamerası, kafası senin peşinde. Bu cümleyi bir daha altını çizerek söylemek istiyorum. Telefon sabit, kamera hareketli. İşte akıllı telefon tarihindeki asıl kırılma noktası tam burası. Peki ama neden? Neden durduk yere telefonun arkasında hareket eden bir parça koyalım ki? Çünkü bugüne kadar bütün telefonlar aynı şeyi denedi ve bir yerde duvara toslamış durumda. Sensörü büyüttüler, karanlıkta çok daha iyi çektik, lens sayısını arttırdılar, geniş açıdan makroya geçtik, yapay zeka yazılımını güçlendirdiler, pürüzleri sildik ama ne yaparsak yapalım donanım sabitti. Honor burada sektöre çok net bir mesaj veriyor. Görüntüyü yazılımla yapay zeka ile kurtarmaya çalışmak yerine sorunu fiziksel olarak kaynağından çözelim. Bakın bu akıllı telefonlarda mekanik bir devrim demek. Şimdi bir senaryo düşün. Evdesin, tek başınasın, yemek tarifi videosu çekiyorsun veya fitness antrenmanını kaydediyorsun. Telefonu tripoda koydun, normal bir telefonda iki seçeneğin var. Ya çok geniş bir açıya alıp görüntünün kalitesini düşürürsün ya da o daracık kadrajın içine sabit kalmak zorunda kalırsın. Bir adım yana atarsan kadrajdan çıkarsın. Burada ise durum tamamen farklı. Kamera seni takip ediyor. Mutfakta ocağa mı geçtin? Kamera dönüyor. Dans figürü mü sergiliyorsun? Kamera seninle birlikte ritme ayak uyduruyor. Beyaz tahtada bir sunum yapıyorsun. Yazdığın yere doğru zoom yapıp seni yürürken seni merkeze alıyor. Bu senin için küçük bir deney gibi görünebilir ama bu bir içerik üreticisi için kişisel kameraman demek. Cebinde taşıdığın, maaş istemeyen, yorulmayan bir kameraman. Bakın bu içerik üretim mantığının kökünden değiştirebilir. Kameraların etrafında döndüğümüz devir bitiyor. Kameraların bizim etrafımızda döndüğümüz devir başlıyor. Gelelim işin daha çılgın, biraz daha Black Mirror tarafına. Onur mühendisleri sadece hadi hareket eden bir kamera yapalım da millet çeksin dememiş. Robot fonun kamera kafası sana tepki veriyor, ritim tutuyor, senin hareketlerine organik bir şekilde cevap veriyor. Olaylar gibi kafasını hafifçe eğiyor ve bildirim geldiğinde sana doğru bakıyor.
Dostlar, bu artık sadece mekanik bir parça değil. Bu bir davranış formu. Şaka yapmıyorum, gerçekten doğru dürüst. Telefon bugüne kadar sadece bizden komut alan, dokunduğumuzda ışığı yanan öyle bir eşyaydı ya. Şimdi ise masanın üstünde duran küçük bir robot karaktere dönüşüyor. Bu psikolojik olarak devasa bir kırılma. Neden mi? Çünkü insan doğası gereği hareket eden şeylere bağ kurar. Eskiden sanal bebekleri hatırlayın ya. Hani bu evde akıllı robot süpürgelerimizin nasıl isim taktığımızı düşünün. Teknoloji olan ilişkimiz değişiyor. Telefon artık sadece bir araç değil. Göz teması kurduğun, etkileşime girdiğin aktif bir varlık olma yönünde hızla gidiyor. Ve bu noktada aklımıza o can alıcı soru gelmiyor mu? Bu eğlenceli, geçici mi olacak mı? Yoksa akıllı cihazlarda yepyeni bir kategorinin doğumuna mı şahit oluyoruz? İşin felsefesini bir kenara bırakıp biraz mühendislik konuşalım o halde. Teknik detaylar olmadan bu iş eksik kalır. Honor'un gösterdiği bu sistemde 3 eksenli motorlu stabilizasyon var. Nedir bu 3 eksen? Pan, tilt ve roll. Yani sağa sola dönme, aşağı yukarı bakma ve kendi etrafına yatma. Bakın, klasik o istediğimiz teknoloji lensi içeride sadece mikroskobik ölçekte kaydırarak el titremeden önler. Bu yeni sistem ise fiziksel olarak kameranın kasasını tamamen döndürebiliyor. Yani DJI Osmo veya profesyonel kameralarda kullanılan o kocaman gimbal'ların parmak ucu kadar bir alana sıkıştırılmış hali gibi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Gece yürürken video çektiğinizde o iğrenç ayak adımı titreşimleri tamamen yok olacak. Koşarken aksiyon kamerası takmışsınız gibi stabilite korunacak. Yapay kaydırma yani pan hareketleri bir insanın elinde yapamayacağı kadar robotik bir akıcılıkta olacak. Ama asıl mesele motorlar değil. Motorlar ve yapay zeka. Cihaz sahneyi analiz edip sahnenin binde biri hızında kamerayı şu an 3 derece sağa yatırayım kararını alıyor ve uyguluyor. Yazılımla crop atıp görüntüyü çamurlaştırma yok. Saf, kayıpsız, optik, fiziksel hareket. Bakın, bu yeni bir özellik değil. Bu kamerada yeni bir mimari demek. Şimdi bulutların üzerinden inelim ve biraz gerçekçi konuşalım. Şu an baktığımız şey bir konsept. Seri üretime girip girmeyeceği belli bile değil. Ama teknoloji tarihini bilenler şunu çok iyi bilir. İlk katlanabilir telefon olan Galaxy Fold çıktığında herkes bu ne kadar saçma, kalın, kabalan, ekranı kırılır demiştir. Bugün katlanabilir telefonlar o premium pazarın hakim olmuş durumda. Ekrana gömülü parmak izi gereksiz bulunmuştu ve periskop lensleri kim ayın fotoğrafını çekecek ulan denilen günler yaşadık. Ama bugün hepsi cebimizdeki standartlar haline gelmedi mi? Eğer Honor bu konsepti gerçekten raflarda satılan ticari bir ürüne dönüştürmeye başarırsa akıllı telefonun müşterisinde tam olarak şu iki şeyden biri olacak. Ya sektör buna yüksek sesle gülecek ve o cihaz tarihin tozlu raflarında ilginç bir deneyim olarak kalkacak. Ya da Apple, Samsung ve Xiaomi panik halinde bunu kopyalamak için Ar-Ge laboratuvarlarını kapacak ve teknoloji tarihinde eğer bir şey insanların narsist damarlarına yani kendini daha iyi çekme isteğine hitap ediyorsa genelde o şey kopyalanır. Alkış modundan tamamen çıkma vakti geldi. Çünkü mühendislikte bir altın kural vardır. Hareketli parça demek arıza potansiyeli demektir. Cebinize giren çıkan, masaya atılan, yere düşürülen bir cihazda dışarıda hareket eden bir kafa var. Cevap bekleyen devasa sorunlar var elbette. Telefonu yere düşürdüğümüzde o incecik gimbal motorları paramparça olacak mı? IP68 sertifikası bu cihazın neresinde olacak? O hareketli boşluklardan içeri dolan cep tozları bir ay sonra motoru sıkıştıracak mı? Bu kadar motor ve soğutma sistemi demek cihazın kalınlaşması demek değil mi? Yani cihaz tuğla gibi mi olacak? O motorları sürekli hareket ettirmenin pil faturasında ne kadar ağır olacak? Zaten zar zor bir gücü çıkaran piller bir de robot kafasını mı besleyecek? İşte bunlar can sıkıcı sorular aslında ama unutmayın, ilk adım hiçbir zaman mükemmel olmak zorunda değil. İlk iPhone'un 3G'si ve uygulama mağazası bile yoktu. Önemli olan atılan o adımın yönünün doğru olup olmadığı. Eğer bu videoyu izlerken yok artık ya bu kadar da fazla dediysen yorumlara inip bana tek bir şey yazın. Bu cihaz bir telefon mu yoksa bir robot mu? Çünkü inanın bana bu soru önümüzdeki 5 yılın en büyük tartışma konusu olacak. Ve biz o tartışmayı ilk günden yakaladık. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.